Size faiz farkıyla para kazanabileceğiniz bir yöntem olduğunu söylesem kulağa nasıl gelir? Peki bu yöntemin arkasında büyük serbest fonlar, merkez bankaları ve trilyon dolarlık işlemler olduğunu söylesem? Bugün carry trade'i konuşuyoruz. Finans dünyasının sessiz ama güçlü silahlarından biri. Carry trade, düşük faizli bir para biriminden borç alıp bu parayla yüksek faizli başka bir ülkenin para birimine yatırım yapmaktır. Amaç faiz farkından kazanç sağlamak. Yani Japonya gibi düşük faizli ülkelerden borç al, Türkiye gibi yüksek faizli ülkeye yatır, aradaki fark senin karın oluyor. Diyelim ki Japonya'dan %1 faizle borç alıyorsunuz ve Türkiye'de faiz %45. Japonya'nın cinsinden kredi alıp TL tahvillere yatırım yaparsanız aradaki %44'lük fark sizin karınız yani carry olur yani taşıma kazancınız olur. Carry trade özellikle dünyada faiz dengesizliğinin arttığı dönemde parlamaya başlar. Mesela 2008 sonrası düşük faizli dönem ve gelişmekte olan ülkelerin faiz artırdığı zamanlar. Ya da işte şu an ülkemizde olan durum. Çok ciddi miktarda para carry trade için ülkemizde tutuluyor şu anda. %1, %2 alınan döviz kredileri ülkemizde tutuluyor ve bir yıl sonra işte %45 faize geri alınıyor. Burada da inanılmaz paralar kazanılıyor ancak bu paralar vadesi gelip geri çekildiğinde ise ülke içinde ciddi probleme yol açıyor. Ama her kazanç potansiyelinde bir risk vardır. Carry trade'in de en büyük riski kur farkıdır. Eğer yatırım yaptığınız ülkenin parası aniden değer kaybederse tüm faiz kazancınız bu kur farkıyla eriyebilir, hatta zarara bile düşebilirsiniz. Mesela TL'de %45 faiz var. Kur kısa süre içerisinde %50 artarsa zarar edersiniz ve getiriniz erir. Bu işlem için bireysel yatırımcılar da yapabilir ama genellikle büyük oyuncular, serbest fonlar, yatırım bankaları hatta merkez bankaları bu carry trade işlemini devasa işlemler yaparak gerçekleştirirler. Türkiye gibi yüksek faizli gelişen ülkeler zaman zaman carry trade yatırımcının odağı haline gelir. Bu da ülkeye sıcak para girişi sağlar ama para çok sabırsızdır. Risk artarsa para anında çıkar. Bu nedenle carry trade bazen ülke ekonomisi için fırsat gibi gözükse de uzun vadede kırılganlık yaratabilir. Kısaca toparlayalım. Düşük faizli ülkeden borç alıp yüksek faizli ülkeye yatırım yapıyoruz. Faiz farkından kazanç elde ediliyor. Ama kur riski olduğu da her zaman aklınızda bulunacak. Sizce carry trade fırsat mı yoksa bir saatli bomba mı? Yorumlara yazın. Bu tarz finansal stratejileri daha sık görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.